Arkadaşlar merhaba. Bu Bir şey olmaz. fıtı fıtı şeklinde Piksel'in ayak sesleriyle başlıyoruz bu videoya. Bu Hoş duyduğumuz geldin. Piksel'in Evet, ayak Piksel, sesleri. gel bakalım. Hoş geldin. Sorular aldık. Sorular gelecek. Bu kadar kısık Geldi sesle abi. konuşmayın dediler. Geldi. Uyarı, reji geldi. Reji. Ne yapalım reji? Keyfin yerinde mi Reji? Reji Çok tatlı bir reji var bugün. Gerçekten. Kameralarla o ilgili. kamerayla ilgili. Kamerayla ilgilenecek, inşaat düşürmez. Şu an Sevgili. seti kontrol ediyor. Herhangi bir koku var mı sette? Sevgili Buraya Piksel. kedi gelmiş. Çekimi durdurabilir miyiz? Buğra'nın good boyu Piksel bizlerle olacak. Sevgili good boy. Evet hoş geldiniz. Merhaba. bulduk, merhaba. Uzun zamandır o koltukta oturmuyordum. Gerçekten Nasıl bir- tuhaf geldi. TF geldi. Bakın, Gerçi geçen hafta Türkçe. oturduk. bu turuncu koltuk ya. içeriğimizde. Aa o mu? O Oo, koltuk. Evet, Abi doğru. anlatman gerekiyor şimdi bir sorun. Ama uzun zamandır bu içeriğine bayağıdır çekmiyoruz. Tabii, tabii. Bize Evet. gelen soruları Sene oldu. tabii Belki. soru Tabii. oldu falan. Türkçem az benim bugün arkadaşlar, sevgili dostlar. Biz Twitter'dan sorduk sizlere. Dedik ki arkadaşlar var mı kafanıza takılan bir şeyler? Bize sorabilirsiniz. Klasik geçen sene yaptığımız içerik mi? Yoksa bir sürprizimiz mi var? Evet. Piksel geliyor şimdi. Kızıyordun öyle. Yalnız senin mor sweatshirt'ün ne? Şapkandaki mor Thanos detayı çok hoşuma gitti. Böyle dikkat eder misin? Hep evden Fashion çıkmadan? Police işte bak. Gerçekten Fashion buna dikkat Police etmiş miydin? ettim. Kim sana hediye aldı o Gerçek bir şapkayı insansın. peki? Buraya geleceğini biliyorduk, lafında bir 50 puan geliyor. Bir şey, ben biliyorsun Sevgili sonunda Boris. ben övülmeyeceksem Aşırı- hiçbir konu açmam. Aşırı seviyorum bu arada, gerçekten müthiş bir Thanos. Buraya aldığım hediyeyi hiç Teşekkür kullanmadım. Yemin ediyorum görmedim. hayır kullandım. Peki. Geliyor. İlk soru. Yarışma programı. İlk soru. kalem. Ercüment Orkut. Demiş ki kahveniz varsa uğrarım. Bu bir soru değil. Varsa Yoktu bu diyoruz. arada. Kahvemiz yoktu, yarattık. Uğradı mı Yarattık. peki? kendisi uğradı mı? Şu anda evet. Evet, beni işe aldılar. Yalnız bunu her yazanı buraya çağırıyormuşuz. Kahve Evet. ısmarlıyormuşuz gibi anlaşılmasın. Çağırmıyor muyuz? Tabii ki hayır. Bu çok özel bir olay. Evet, Ercüment Beyler de buradalar. Şimdi bir şarkı söyleyecekler size falan. Yani yıkıyorlar. Uzak. Tuğberk demiş ki geçen bir taksi çevirdim, hala dönüyor gibi şakalar vardı bir ara. Onlara ne oldu? Tuğberk de geldi, o da yanıtlasın falan. Hepsini çağırmışlar. Kalabalık sesi var. Güzel şakaymış. Şeyden bahsediyor galiba. Bir tane içeriğimiz vardı hani. Neydi o? Neydi, soğuk bir şey. Şey ya. Mansurya var. Cringe Yok, Flix. soğuk savaş. Cringe Flix. Cringe Flix. 4 yıldır yapmadığımız içerik aklıma geldi. Dirty falan bir Dirty. Dirty Dancing böyle içerikleri var. Tam değil mi? bir Post 42 edasıyla Mart ayında Soğuk Savaş gelecek deyip şu anda risk deyip, altında olması. belki de son günü gelecek abi, bilmiyoruz. Çok yani Umarım gelmesi için gelecek. Ya çok zor. çok uğraşıyoruz şu an. Öyle Evet, bir tarih ne yapıyorsak açıkladık böyle, falan değil mi? şeklinde. Bazıları da şey diyor ya, o da çok enteresan. Oh, Soğuk Savaş tabii ki şimdi yapmıyorsunuz. Böyle içerikler yapın tabii. Ama biz onu bekliyoruz falan. Evet. Ya sanki Biz onu mu bekliyorlar? bizon bekliyorlar. Biz onu Oyla. bekliyoruz. Sanki böyle Antilop şey gibi. falan. Hani Soğuk Savaş onlar için Timsahlar böyle. bunu kendimiz için yapıyoruz gibi bir algı tabii. var. Gerçi izlenmeden Doğru bu böyle arada. algılıyor olabilirler ama yok Ama gelip aslında ona da bakmış adam. O da takdir Bravo, edilesi. bravo. Yani ona da bir not düşmüş. evet. Yol Boşta. kenarında böyle ağaçlar var ya hani, takılıyor maalesef demiş Tümer. Bir soru bile değil artık. Şöyle bir şey ben anlamadım. Ne Kafanıza takılan Takılıyor bir- bunlar. Ha. Doğru söylüyor. bu? Kafamıza takılıyor. Bu arada doğru söylüyor. Ağaç değil ya, çalı takılıyor. Ağaç ama Ağaç bakıyorum aslında bu çocuğun ne dediğini. kendisi 2,5 metre falan olması lazım. Evet, Ağaç evet. takılması Onlar nasıl bir şey oluyor, aşağı kadar eğiliyor ya. King Hala Kong. ağaçtan bahsediyoruz. Başka bir şey. Doğalgazı köklemek mi yoksa kat kat giyinip battaniye altına girmek mi demiş Kemal. Duruma Doğalgazı bağlı. köklemek. Hayır. Her zaman öyle. Katılmıyorum. Şurada katılmayabilirsin. Hiç değmeyecek gittiğine. Oo baya. Ben her zaman için şöyle düşünüyorum. Hayatta herhangi bir sıcaklık sorunu iki battaniyenin çözebileceği durumda değildir. Yani çözemeyeceği durumda değildir. Sıcaksan. Yazın- Hayır yani eğer sıcaklık sorunu dediğim soğuk olduğunda. Sıcaksa tabii. Soğukluk sorunundan bahsediyorsun ya. Soğukluk sorunu demek istemedim ben ona işte. Anladım, okey. Oğlum nasıl ya? Yazın niye battaniye alasın ki? Tamam, onu dedik biz de işte. Herhangi bir sıcaklık sorunu böyle çözülebilir dedin. Hayır herhangi demedim.
Herhangi bir dedim. Dedi ya. Dedim mi? Duvara Demişim gidiyoruz. Neyse biz anladık demek istedim. Siz anlamadınız, Ve o kadar da katılmadım. üstüme kadar yürüdünüz. Tamam, ben soğuk Battaniyenin şöyle bir sıkıntı var. Hiç bacaklarındaki o soğukluğu hissettin mi? Evet. Ama evet dememen gerekiyordu. Battaniye içerisindesin gayet Ben sıcaksındır. ondan bahsedecektim. Çıkarsın, çişin gelir, tuvaletin gelir. Evet. O klozete oturdun mu ne olacak? Ama tamam bak, bunlar Bu arada hep de o zaman gelir. Ama- Yani o sen girdiğin zamanlarda Tam kaç kat ısınmışsındır. inersen o kadar hızlı bakın gelir. hatanız şurada. Kombiyi kökleseniz bile eğer üşüdüyseniz yine poponuz üşüyecek. Üşüyecek. Kombiyi köklersen tuvalet o kadar soğuk olmayacak. Ama popon her zaman daha sıcak olacak. Benim popom tuvaletler. hep sıcaktır. Popon listesinde Göster bakalım. Hadi. konuşurken IQ'yu karşıdakine göre ayarlayıp vücut enerjisinden tasarruf edilir mi? Bu benim bir tweetimdi. Bu benim bir teorim. İstiyorsanız Vay. kısaca açıklayayım. Tabii. Şöyle durumlar oluyor değil mi sizde de mesela? Karşıya göre IQ'nu indirerek çok daha az enerji tükettiğimiz durumlar olur. Bunun şimdi toplumsal yansımalarıyla karşılaştırmak böyle bir Biraz şey da değil. el hareketi yapabilir misiniz? Hiç Böyle gereksiz. Buraya kadar dönüyormuş falan. Anladım. Böyle Güzel bir teori. Ben bunu Katılıyor musunuz buna? yani IQ konusunda değil de şeyde ben bunu uyguluyorum. Herhangi bir konuda eğer ben o kişiye muhtaçsam eğer, mesela taksideyim. Şimdi taksideki şoförün Belli kalıplar. elindeyim yani Hı hı. şey anlamında hani beni bir yere götürecek elindeyim derken ona muhtacım sonuçta oraya gidene kadar. Yani Bir bir süreliğine- konuda fikir ayrılığına düşmem benim yararım olmayacak. Yani. Çünkü direksiyon onda. Ama çok ilginç bir şey var. Bunu ben mesela şeyde fark ettim. Eve tesisatçı geldi. Ben garip bir şekilde ona da hemfikir oldum. Yani evimdeyim aslında, en güvenli yer. Ama muhtaçsın işte. Ama işte evim orası. Fark etmez. Demek ki Ama bu- güven duyduğumuz şey ne burada yani bizim? Yani ben işte tam bu senin dediğin tesisatçı da benim dediğime bir örnek. Hep aynı fikirde oluyor. Ha yani bulunduğum mekan Bu çok değil, aynı işe örnek bağlı. değil ama İşe ya. bağlı. Yani bu bir Mantıklı. tartışma süresince aslında. Doğru. Yani IQ konusunda değil ama ben de onu o şekilde yapıyorum. Bunu eklemek istedim o yüzden. Peki hiç abartıp daha da üste çıktığınız oldu mu? Çünkü o başka bir level mesela. Peki Yani hiç taksici A haksız diyor, sen oldu. A artı 5 diyorsun mesela. Yani taksici şey mi ÖSS sınavına mı hazırlanıyor? Yok KPSS bu. Ben bir Onun kere soruları böyle. başardım onu. Ben bir kere başardım. Ciddi mi? Şöyle başardım. Gerçekten taksiciyi bastırdım konuşarak. Ve bir kere oldu bu hayatım boyunca. Onun fikriyle mi? Evet. Onun fikrini devam ettirerek senin İşte bu. dediğin gibi Yani her bastırdım. şey aynı konuda. Evet. Evet. Katılarak, Tabii. anladım şimdi. A Yani artı normalde 5. taksici kitler ya, yani çoğunluk böyledir. Haklısın abi falan. Ben diye girip o kadar diyorsun. girdim ki o konuya, o az konuştu falan. Yani öyle bir Güzel. yani çok böyle şeyi ters çevirmiştim denklemi. Yani Bu bence çok sessizliği mantıklı. elde edebilmek için Evet, ne ses. kadar gürültü yaparsam o kadar çabuk ulaşırım Aynen sessizliğe öyle. dedin. Evet. Bravo, Aynen tebrik öyle. ediyorum seni. Bir şey yapar dedim. Hep Ama denemek istemiştim. Çalışıyor mu merak ediyordum. Çalışıyormuş. çalışıyor. Ama bir Güzel. kere. Ben genelde onaylıyorum ama onaylayınca çok devam ediyor o sohbet. Sonsuza Ediyor. gidiyor. O detaylı sorulara geçiyorlar Evet. o zaman. O senin Evet, cevap dediğine de veremeyeceğin şöyle şeyler bir var. ek yapabilirim. O muhabbeti hani bir yer geliyor ve hiç anlaşamayacağını anlıyorsun ya. Onu diyorum işte. Onu ilk anda orada yaşadın mı? Vazgeçme anı. Sen de haklısın. Nasrettin Hoca gelmiş demiş ki sen de haklısın. Ben ilk başında vazgeçiyorum genellikle anlaşamayacağımı anlayınca. Peki bitirme... Ya yok saçmalama bırak ya. Hayır bak taksiciye yaptığımı yaptım. Böyle uygulamalı bir örnek Evet. göstermen için yaptım. Ya şu- Pardon buyur. Hiçbir şey söylemiyorum artık. Yeter. Anladım. Fatih şunu merak ediyor. Kaptanın sosyal medya hesabı ne? Ve adı ve soyadını söyler misiniz? Söylemiyoruz. O zaman galiba kaptanı merak ediyor. Kaptanı merak ediyor. Böyle bir bilgiyi bizden Ben alamazsınız. kaptan paylaşmayacak ama ben söyleyeyim direkt. Veysel Cihan Hızar. İsim Bir önceki Kendisi içerik... şurada oturuyor. Ben bir önceki içerikte hepsini yazdım bu arada. Evet bu arada Yazdı. oradan da bakabilirler, Evet. izleyebilirler. Kart gelecek diye Turcan'ı uğraştıralım mı? Evet, Hadi hadi en sevdiğim Evet, şey. şuradan. Buradan bir yerden kart geliyor. Şuradan kart geliyor. işte bu kadar. Ayrıca Buradan mı benim geliyormuş? telefonda Okey, buradan bende geliyormuş. var. Ben de telefonu veririm falan diye böyle delirmişler. Adresi de bende. Cihan Hızar'da sosyal medya hesapları Aynen kendisi. öyle. Takip edip her konuda sorunuzu sorabilirsiniz. Gece vakti kaptan ayaktadır. Gece vakti özellikle. Evet, özellikle. Sonra Gece Baktınız geç bizden saatte. cevap gelmiyor. Direkt. kaptan yapıştırın. Soğuk savaş ne zaman geliyor? Mesela. Abi o anlattın benim başıma geldi. Muska mı?
Muska. Ha, tabii öyle konu, onu zaten biliyorlardır. Spiritüel Zaten o konularda- yüzden soruyor bence. Tabii. O yüzden Evet, bir de büyük yazmış yani o kadar hani çok acil bir cin çıkarılması gereken bir şey var belli ki. Yani. Acil durumda tweet atmak çok komik değil mi ya? ihtimalle. Çok acil. Bakalım hayırlısı diyoruz. Ve şimdi malzeme bilimcisi olmaya çalışan İT'li öğrenci Uyuteli mi? bilmiyorum sormuş. Şunu demiş. Ha, ismi bu. Niki bu. Niki bu. Yaratıcılığımı ne zaman kazanırım? Ama Nerede kaybetti? yaratıcılığı mı ayrı yazılmış. Kazanamaz. İşte Yaratıcılıkla dil bilgisinin bir bağlantısı var mıdır? Yani. Yeni dil bilgisi kuralları yaratabilir. Yani var. bence yaratıcı olabilir gene de ama kendini ifade etme konusunda. Yaratıcı insan vizyonlu insandır. Vizyonlu insan kitap okumuş insandır. Kitap okumuş insan D'leri ayrı yazmaz. Vay be. Teşekkürler. Vizyonlu insan, kitap okumuş insanlara katılayım mı? Matematik alkışladım. Katılayım mı? Ben Ne vizyonlu yapmış? değilim. Bravo. Öyle Ne oluyor? Her şey katılıyor. Ya ben ne bileyim. var. Bir ilişki var. Var mı? Oo, hayırlı olsun. Abdullah şunu merak ediyor. En sevdiğiniz dinozor hangisi? Neydi onun da? Stegosaurus. Galiba. Bu uzun boyunda, okçul olan, dev gibi hayvan. Tuğcan. Doğru. Dev gibiye kadar iyi gidiyorsun. Sadece yaprak yiyen Evet, dostumuz. Evet. Kendi kendine böyle. Çok iyi. Takılıyor. Kimseye zarar yok. Aynen Güzel. öyle. Ben çok fazla dinozorlara hakim değilim ama T-Rex için üzülüyorum. Çok fazla meme malzemesi oldu. Kolları yüzünden. Yani bir tane karşısında görseler eyvallah abi diyecek insanlar burada şimdi böyle Evet, dalga güvenli geçiyorlar. evlerde dalga geçiyorlar. Artı Eyvallah. ben yani bir Eyvallah. şeylere ulaşabilse bu kadar sinirli olacağını düşünmüyorum o hayvan. Yani o sinirin şeyden kaynaklandığını Kardeşim adam ne düşünüyorum. yapacak eliyle şey mi makale mi yazacak İşte ya da belki- işi var, Hayır ama- eliyle bir işi yok Evrim ki devam T-Rex'in etse zaten. belki yazardı. Batuhan Karakoç. Merhaba. Buradaymış. Eğer her şey planlı ise bakın dikkatli dinleyin. Eğer her şey planlı ise tesadüf diye bir şey olabilir mi? Eğer tesadüf varsa mutlak doğru var mıdır? Haluk Mutlak diye bir dizide Meltem Hanım'ın şeyi Doğru. vardı. Orada mesela bir felsefe... Bu derin bir felsefedir yani Meltem Hanım'ın varlığı ve hiçliği, varlık ve hiçlik arasında bir dizidir aslında. Çocuklar duymasın. Bunu da Baba çok baba. az kişi bilir. Sonda hepsi tuzluk baba çıkıyor. baba mesela öyle mi gerçekten? Öyle bir şey. Çok garip bir anlam. Ve kaç tane bölümü varsa çocuklar duymasının Haluk bugüne kadar o kadar bağ demiştir. Daha demiştir. Evet. Evet. Yani bu da gizli bir bilgi. Tabii Nolan yönetmişti. Bütün o dönem yaşayan felsefeciler şey gibi geliyor zaten bana. Evet. Daha önce konuşulmayan bir konu şu var. Bir de Evet. bu var evet. Falan diye böyle bunlar hakkında neler söyleyebilirim diye. Bütün bir bilim şu an Geçen korkunç şeyler söylüyor böyle. İğrenç yanlış. Nihilizmle ilgili bir şey öğrendim falan diye bu sürekli biliyor. Çok enteresan bir şeydi. Nihilizm bile bir görüye göre felsefede şey diye geçiyor. Nihilizm hiçbir şey yok diyor ya. Hı hı. Yani hiçbir şey var diyor aslında. Hiçbir şey var. Yani bak şimdi anlatacağım. Nihilizm yaparken bile diyorlar ki Bunu hemen açıklaman gerekiyor. açıklıyorum işte. Nihilizm bile yani hiççilik hiçin varlığını kabul etmek demek. Yani aslında sen nihilizm yaparken bile aslında hiçin olduğunu kabul ediyorsun. Abi çok merak ediyorum. Kaptana niye kaptan diyorsunuz? Bu Bunun sorulmuştu hikayesini galiba. evet. Yani şöyle detayını anlatmamız yasak ama şöyle söyleyebiliriz. İçinde Cihan var, işte kaptan var. Bir gemi var ve artık o gemiyi kullanamayacak bir eski kaptan içeriyor bu hikaye. İçinde Cihan var deyince böyle dünya. Cihan İçinde Cihan var. Bu arada Boğaç'ın son albümü. bana Evet, bir masal aynen. anlat içinde Cihan da olsun gibi Cihan da Valla görüşmeler devam ediyor. Eşkıya dünya hükümdar olmayacak. O kesinleşsin. Hemen bu da Bekliyoruz başlıyor. hala ya. Olacak mı olmayacak mı emin olun. Evet ya. O belli olduğu anda bunda şey yapıyoruz. Yani biliyorsunuz kritik anlarda sorumluluk alan insanlar kahraman olduklarını öyle fark ederler. Kaptanın hikayesi de öyle biraz. İzleyelim.
Gemi çarpıyor karaya. Kaptanım Astım. Somalili korsanlar var. Tak diye bir kişi vuruyor. Uzay Kılıçla böyle bir yandan kapışıyor. Battlestar Galactica'da. Evet. Hikayeyi bu kadar anlatabiliyoruz. Gerisi yasak. Ben bile bilmiyorum bu arada. Ya hepimizin hayatını kurtardı diyelim, geçelim. Peki. Ruga sormuş. Hayaller insan mı yoksa bizler hayal miyiz? Yani şöyle ben bilemiyorum ya. Bu bana şey Niye bize felsefe soruluyor? bu bana şey gibi geldi ya, böyle cool gibi duran ama çok bir anlam ifade Kolpa etmeyen olan. Evet. şarkı sözleri minvalinde. Bütün- Yoksa biz hayat mıyız falan diye böyle Yoksa biz yok Deniz muyuz? Seki parçası Bu bir falan simülasyon mu falan. gibi bir şey olabilir. Seki'ye niye laf geçirdin ki? Deniz Seki'nin de böyle bir parçası vardı ya. Biz hayal miyiz gibi mi? Evet, böyle bir cool duran, Masal mı? böyle bir şey vardı değil mi? Değil Cool yani. duran bir Değil cümle bu arada. ama düşününce ne Aman anlatıyorsun diyorsun. sen falan. Bayağı masal. Şarkının Gerçi geri kalanıyla da şeyleri alakası benziyor. yok. Grimm masallarına benziyor. Hikayeleri genelde. Sonu kötü. Keşfetti. Keşfetti. Evet, Pixel şu anda derin bir araştırma yapıyor. Sonar bir ara. Evet Berk, bu yaşamlar sun bakalım. Piksel'i. Sizden gelen ne? Belgesel. Belgesel sun sun, bakalım belgesel. belgesel. Bu harika yaşam formu. Uyu artık Bu uyu. harika. Bizi uyut ya da ya. İşte suyun yaklaşık. Evet, Pixel'in bugün derine kazma yarışması yapılıyor burada ve milyonlarca köpek burada. Bugün ne kadar derine kazacak görecek. Mikrofonu keşfetti. Evet, o ses Türkiye finallerinde Pixel harika bir performans gösteriyor şu anda.